Şimdiki konuşmacımıza takılmayacağıma söz vermiştim ama Burak Dolu genç bir mimar. 40 Under 40 galiba artık ucundan kaçırıyor. Biliyorsunuz bizim şeydi. Yok ya 84'lü değil misin Burak? Ay hadi. O zaman hala şansı var diyelim. Bizim meslekte gençlik 40 yaş altı olduğu için hakikaten halimiz dramatik. Ben henüz orta yaşa gelmiş değilim yani. Burak da aslında bugün bizim konuştuğumuz ruhtan çok uzak bir noktaya düşen birisi değil. Genellikle tarihi çevrelerde yeni yapılar, kamusal alanlar, mevcut yapıların dönüşümü, müzeler gibi projelerde çalışıyor ve çok fazla sivil toplum örgütüne katkı koyuyor. Hakikaten Sulu Kule platformu için yaptığı çalışmalar hala hafızalarda. Kendisi Gümüşhaneli, Gümüşhane Kültür Sanat Derneği, işte İKOM gibi kurumlarla çalışıyor. Onlar için projeler üretiyor. Burak benim de şahsen görme fırsatı bulduğum Seddülbahir Kalesi projesini anlatacak. Eğer görmediyseniz hakikaten yolunuzu oralara düşürmenizi mümkünse bir yaz mevsiminde tavsiye ediyorum. Olağanüstü etkileyici bir kamusal mekan var orada. Genç bir mimarın gene belediyeyle, büyük olasılıkla kamuyla canhıraş mücadelesi var. Ahşap kullanımı var. Böyle gözüne hafif kıstığında Madrid'deymişsin hissi var. Bir de yanında çok güzel bir plaj var. Neden sözü uzattın derseniz Burak biraz heyecanlı. Onun heyecanını hafifçe bastırmak için ondan biraz rol çalıyorum. Burak Dolu'yu sahneye davet ediyorum. Teşekkürler Banu. İşimi biraz kolaylaştırdın. Banu'nun söylediği gibi biraz heyecanlıyım. Heyecanlandığım zaman gülebilirsiniz. Bir sahne fobim var. Seddülbahir Kalesi, Gelibolu Yarımadası'nın en güneybatı köşesinde. Türkiye'nin en batı uçlarından birisi. 1600'lerde, 1658'de yapılmaya başlanıyor. Bir kadın sultan tarafından yaptırılan ilk savunma yapısı Osmanlı'da. 17. yüzyıl kalesi fakat uzun yıllar Boğaz'ı koruyor ve sonunda 1915'te ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nda ilk işgale uğrayan bölgelerden birisi. Nisan 1915'te Fransız çıkartmasıyla bölge bombardımanlarla harap hale geliyor. Buradaki fotoğraflarda çok ilginç şeyler var. Bir Fransız mezarlığı var, Fransız şehitliği var. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin ilk şehitleri de burada veriliyor. Dolayısıyla bütün uluslara ait ortak bir hafıza var aslında burada. Proje çok uzun bir proje. 1997'de başlıyor. İlk araştırma ve dokümantasyon çalışmaları. 2005'te röle ve restorasyon çalışmaları başlıyor. 2015'te restorasyon projesinin uygulaması başlıyor ve 2017'de restorasyon projesi belli bir aşamaya geldikten sonra yeniden kullanımı nasıl yapacağız diye davetli bir yarışma açtılar. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler. Müze Sergi İşleri ve Koop Mimarlık ekibi olarak birlikte bu yarışmaya katıldık. Müzeci ve mimar ve korumacı bir ekip olması herhalde bizi avantajlı duruma soktu ve yarışmayı kazandık. Ve 2017'de bu projeye dahil olduk. 2023'te açılana kadar geçen sene 18 Mart Şehitler Günü'nde. İlk karşılaştığımızda kale bu şekildeydi. Bir takım arkeolojik kazılar yapılmaya başlanmıştı. Ve bir takım restorasyonlar, sağ taraftaki duvarda gördüğünüz restorasyonlar yapılıyordu. 2000 geçemiyorum. 2023'te açılışa yakın bir hava fotoğrafı bu da. 2023'te de aşağı yukarı bu şekildeydi. Restorasyon hikayesi anlatmayacağım. Ama Bab-ı Kebir, kalenin ana giriş kapısı. Bab-ı Kebir büyük kapı demek. Kubbeli yapı ve ek yapıdan bahsedeceğim size. Bu arada az önce gösterdiğim tarihçede gördüğünüz o 26 yıllık süreçte yaklaşık 250 teknik insan çalıştı. Ben bunlardan sadece bir tanesiyim. Yüzlerce işçi çalıştı. Bunların hepsi olmadan tabii ki bu projenin uygulanması imkansızdı. Hepsine tekrar her yerde teşekkür etmek istiyorum. Bunu
gerçekleştirebildiğimiz için ve ben burada bunu sunuyor olabildiğim için. Bu Bab-ı Kebir, dediğim gibi kalenin ana giriş kapısı, büyük kapı demek. 1915'teki bombardımanlarda tamamen yıkılıyor. Aslında anıtsal, ana giriş kapısı özelliği var. İlk karşılaştığımızda bu sol üstteki gibiydi. Tamamen toprakla kaplı. Üzerinde hatta bitkilenme ağaçlar yetişmiş. Ve üzerine bu şu gördüğünüz ilk şehitler anıtı diye bir anıt yapmışlar. Aslında mekanın kendi anıtı Bab-ı Kebir. İlk şehitlerin verildiği yer Bab-ı Kebir, büyük kapı. Anı mekanı aslında kapı ama toprakla örtülmüş. Önüne de böyle bir işte kale şeklinde bir parçası olan bir şehitlik yapmışlar. Bunu Bilimsel Danışma Kurulu vardı burada. Tabii çok katmanlı bir proje, çok ortaklı bir proje. Sabah da söylemişti Banu, böyle kan, ter, gözyaşı ile ilerleyen süreçler oldu. Ben tabii ki kötü şeylerden bahsetmeyeceğim. Daha iyi şeylerden bahsedeceğim. Koruma Kurulu çok iyi bir karar vererek bu anıtın tescilli bir anıttı. Bunun yıkılmasına ve bizim kazı yapmamıza izin verdi. Kazılar yapıldıktan sonra da bu sağ üstteki fotoğraftaki gibi Bab-ı Kebir'in temel izleri ve tarihi döşemeler ortaya çıktı. Üstteki Berkin gravürü 1700'de yapmış. Buradan kendisine rahmetle anmak istiyorum. Onun sayesinde Bab-ı Kebir'in neye benzediğini gerçekten böyle milimetrik çizmiş bu bir seyyah diyelim. Alttaki 1895 Abdülhamid albümünden bir fotoğraf. Bu da bombardımanlarda, ilk bombardımanda birazcık yok olmuş ama ondan sonra tamamen yok oldu. Dolayısıyla 1700'lerde kaleyi gördüğümüzde soldaki gibi bir hali var. Kocaman anıtsal 13 metre yüksekliğinde bir kapı. Bombardımanlar sonrası yıkılıyor. Üzeri toprakla kapanıyor. Sonra biz eşeliyoruz. Arkeolojik bir kalıntı ortaya çıkıyor. Genel Türkiye'deki özellikle ama dünyada da bu yaygın. Restorasyon yaklaşımı bir şeyi yeniden yapmak üzerine kurulu. Oysa ki bunun birçok dezavantajı var. Bilmediğimiz bir takım detaylar. Tamam, Allah Berkin'den razı olsun çizmiş ama işte silmesinin detayını, kapısının profil desenlerini bilmiyoruz. Bunun rekonstrüksiyonunu yapmak çok da açıkçası akıl kârı bir iş değil. Sahte bir tarihi kaleniz oluyor. 2023 yapımı bir kaleniz. Bunun yerine biz yarışmada bir silüet ile bunu tamamlamayı önerdik. Tamamını değil, silüetin belli bir kısmını böyle bir zirveye kadar gösteren, aynı zamanda bütün kurgumuz da ziyaretçiyi Bab-ı Kebir'den, kalenin ana giriş kapısından içeriye almak üzerineydi. Bu yüzden de birinci olarak seçildik herhalde. Bu röleve, restitüsyon ve restorasyon çizimleri diyebiliriz. Yarışma projesinde bizim ilk önerimiz Corten ile bunları tamamlamaktı. 2017'de 16 sonunda herhalde biz yarışmaya başladık. İşte böyle İtalya'da, İspanya'da Corten projeler görüyoruz. Çok özeniyoruz. Yaptık. Sonra ilk Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında bizi çağırdılar. Sunduk. Dediler ki şu yapı iptal, bu yapı iptal, buraya bunu yapamazsınız. Ve Corten olmaz burada. Arkeolojinin üzerine bir takım lekeler bırakacak. Pek mantıklı bir öneri değilmiş. O zaman biz şok olduk yani. Niye bizi seçtiniz ki? Tabii ki yaklaşım için seçmişler. Ve bir takım arayışlara girdik. Hep çelik üzerinden gidiyoruz. Niye çelik üzerinden gidiyoruz bilmiyorum. Bu sunum vesilesiyle de geçmişi ilk defa böyle irdeleme, eşeleme fırsatı buldum. Böyle 10 tane falan alternatif çalışmışız. Bu arada işte Berkin gravürü çıkıyor, başka bir belge çıkıyor. İşte ortadaki gibi bir hale bürünüyor. Tamamını mı silüeti hissettirelim? Sonra bunu hep çelikten gidiyoruz. Herhalde işte dayanıklı falan diye. Ama en sonunda ne noktada ahşaba döndük hala çok iyi hatırlamıyorum. Çünkü 15 tane falan alternatif çalıştık. Ahşaba karar verdik. Neden? Arkeolojik kalıntılara en az yük getirecek, çelikten daha hafif. Sökülebilir. Yine restorasyondaki yaklaşımların temel prensiplerinden birisi. Şu an yaptığımız şey bugün için doğru olabilir. Ama yarın belki bambaşka bir yaklaşımla tasarlamamız gerekecek ve bunun sökülebilir olması gerekecek. Yeni belgeler bulunacak
vesaire. Ahşaba geçtik. Ama bu Bağbı-Kebir'in genelini, arkeolojik hattı görebiliyorsunuz. Bunun üzerinde çok az bir dokunuş yaptık aslında ama en azından silüetten o anıtsal hissi ayağa kaldırmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Tabii bu bir yapı, yani bir sanat eseri değil. Yapıdan sayılıyor, işte ruhsatını almamız gerekiyor falan. Statik olarak çözülmesi gerekiyordu. İnşaat mühendisi arkadaşım Murat Alaboz gelmedi sanırım. Çünkü biz onunla bu proje yüzünden küstük sanırım. Çelik bir karkas üzerine, yani çağırdım ama burada değil mi? Ahşap kaplama, yani bu ahşap şeyleri işte çelik bir strüktür yapalım. Üzerine ahşapları monte edelim dedi. Dedim ki Murat, ben Odunpazarı Modern Müzesi istemiyorum. Yani Kengo Kuma gibi bir usta geldi burada bize ahşap karkas değil, betonarmenin üzerine ahşap kaplama yaptı. Murat'la bunu hiç itiraf etmemiştik. Bu vesileyle barışırız diye ümit ediyorum. Sonra Mehmet Akif Asmaz. Tanıyanlar var mı bilmiyorum. Ahşap yapı üzerine çalışan birisi. Böyle sislerin ardından Mehmet Akif Asmaz çıktı. Ve bize sağ olsun Murat'la beraber kendi ahşap konusunda uzman statik mühendisleriyle Bağbı-Kebir'i çözdü. Ve bunu işte kuruldan, belediyeden falan geçirebildik sonunda. Bir takım böyle panellerle bunu fabrikada, Yalova'da üretti. Ve Bağbı-Kebir'in üstüne koymaya başladık. Burada zaman bitiyor, geçiyorum. Panelleri Bağbı-Kebir'in üstüne yerleştirdik. Ve nihayetinde bayrağımızı astık, bitirdik. Bu ta 2021 Mart'ında falan bitmişti herhalde. Burada arkeolojiyle ilişkisini görüyoruz. Böyle akşam üzeri gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel gölgeler, ışıklar veriyor. Benzer bir yaklaşımı biz Kubbeli Yapı diye bir yapı var. Orada da aynı mantıkla ilerledik. Gri olanlar tarihi kalıntılar. Üzerinde tam da bilemediğimiz bir tamam, yani detaylarını bilmediğimiz bir yapı. Hiçbir belgesi yok. Yine ahşapla bunu tamamladık. Önce fabrikada birebir inşa edildi. Sonra sökülüp yeniden oraya taşındı. Sonra bunun böyle waffle'a benzediğini... Güldünüz değil mi? Tamam. Espri hazırlamıştım. Olmuş. Çok az kaldı. Hadi gidiyorum. Bu da ek yapı. Ek yapı. Bağbı-Kebir'den içeriye giriyoruz. Bağbı-Kebir 4-5 metre yukarıda kalenin ana avlusundan. Üst avludan bir rampayla ana avluya bağlıyor ziyaretçileri. Terasta kaleye, boğaza ve bütün işte Ege coğrafyasına aslında bakabildiğiniz bir teras ve rampalarla aşağı iniyorsunuz. Bu aslında çelik bir yapı ama biz bunun dışını taş bir cepheyle gizledik diyeyim. Niye taş bir cepheyle gizledik? Çünkü arkeolojiyle silüet etkisi açısından en uyumlu olan malzeme taştı. Bulabildiğimiz bir malzemeydi. Neden böyle bir bloklar arasında ahşap elemanlar kullandık? Kalenin kendi yapısında ahşap hatılar ve bunları birbirine bağlayan püştevan denen bağlantılar vardı. Bunu biz kuru bir yöntemle yeniden nasıl kurabiliriz dedik. Bu anketi geçiyorum. Güzel bir espriydi ama sonra... Ve sonunda bu sistemi devam ettirmek zorunda kaldık. Diğer yapılarda da, çünkü elimizde taş vardı, kaleyle uyumluydu, beton mikseri getiremiyorduk, çelik yapıcı buraya çağıramıyorduk, kimse burada çalışmak istemiyordu ve bu taş örgü sistemini farklı varyasyonlarla farklı binalarda da kullanmaya karar verdik. Bu kadın kooperatifinin satış dükkanı, bu da bilet gişesi. Bitti, tamam. Teşekkürler.
Gerçekten hissi de harika. Malzeme şey gibi, taş, ahşap, çelik her şeyi birlikte görebiliyoruz. Yapı fuarı gibi bir bina. Tekrar tavsiye ediyorum herkese.